Tekrar merhaba, yine ben. Bu sefer yavaş konuşacağım. Teşekkürlerimi tekrar etmeyeceğim ama aynılarını daha fazlasını söylemem gerekirdi belki. Kamerayla ilgili belki eğer gerekiyorsa destek isteyebilirim. Ben başta değiştirdim. Hani dijital dönüşüm kelimeleri, işte yapay zeka, böyle moda kelimeler çok sık sık kullanıyoruz ama hani böyle çok beklentiyi büyütmeyin. Yani ben yine böyle bir nedir, neler yapılabilir, ne oluyor diye kuyuya taş atmak istiyorum hani ya da bir şey çağrıştıralım diye. Bir sürecin karanlıklaştırılması dedim. Buradaki şöyle yapayım. Aslında ışıklar kapalı olsaydı burada biraz karanlık olur muydu bilmiyorum. Burada karanlık kötü anlamda karanlık değil. Dijital dönüşümde şey duymuşsunuzdur belki, karanlık fabrikalar. Oraya atıfta bulunuyoruz. İşte işaretler çok, çünkü makineler çalışıyor %100. Yani ısıtmaya gerek yok, havalandırmaya gerek yok. Dolayısıyla işte hem faydalı, pratik, hızlı bir sürü şey faydaları var insanlar belki. Aslında bu sadece fabrikalarda mı olabilir? Hayır, aslında bir süreçleri de karanlıklaştırabiliriz. Yani az sonra bir senaryo üzerinden bunu çok basitçe açıklayacağım. Çok tekniğe girmeyeceğim ama neler yapılabiliyor göstereceğim. Şöyle kendi kendime değiştireyim. Clarice Connect sanırım 3-4 yaşına geldi. FileMaker 40 yaşında. Bunu herkes biliyor. Bugün birkaç kere söyledik ama Clarice Connect ve Clarice Studio çok daha genç. Onlar daha çocuk belki FileMaker'a göre. Şu FileMaker'da tecrübeli. Alışkanlıkları değiştirmek çok kolay olmadığı için Connect ve Studio'yu hala daha hak ettikleri kadar kullanmıyoruz. Bu kendi adımıza, benim ve ekibime bir öz eleştiri olsun. Bu toplantıda mesela Clarice Studio'yu ve Connect'i hani evet gerçek işte kullanılıyor, kullandık. Belli edinimler elde ettik. Belki geri bildirimlerimiz de olacak. Bugünkü bu sunumda yine bir örnek senaryo üzerinden süreci karanlıklaştırmak için dark süreç ya da karanlık süreç, karanlık üretim gibi işleme devam edeceğiz. Nasıl oluyor, ne olabilir bakalım. Basit bir senaryomuz var. Bu senaryomuz şöyle. Bir bayi başvurusu aldığımızı düşünelim. Yani firmalar bizim bayimiz olmak istiyor ve bize başvuruda bulunacaklar. Nedir? Telefonla arıyorlar. İşte ben bayi olmak istiyorum diyor. Açan çağrı temsilcisi bir sözleşme hazırlıyor. Onu işte kargoya veriyor. Kargo teslim edildikten sonra işte gelen alan kişi kargoyu teslim alıyor. İşte kalem imza kaşı yapıyor falan. Sonra geri kargoya veriyor. Kargodan teslim alınan belgeler tekrar sisteme giriliyor. Belki taranıyor. Ve sonra süreç devam ediyor. Yani çok zor işler değil aslında. Bu da aşağı yukarı yani hafta sonunda girerse 7 güne kadar çıkabilir bu süreç. Çok basit şey aslında ve her zaman her gün yapılan bir şey. Ve bunun için kullanmanız gereken kaynaklar. İşte bir çağrı merkeziniz olması lazım. Telefona çıkacak bir kişi. Hani günde bir telefon çalsa bile bir hizmet almanız gerekiyor ya da orada bir personeliniz olması gerekiyor. İşte back office, arka office dedikleri şey bu kayıtların girilmesi, sistem varsa sisteme işlenmesi ya da yoksa girilmesi, sözleşmenin hazırlanması için arka ofis gerekiyor. Lojistik işte kargo yapacaksınız, evrakların gitmesi, gelmesi, tekrar gelen belgeyi onaylama gibi belli kaynaklar için ihtiyacınız var, öyle söyleyeyim. Hızlı mı konuşuyorum? Tamam, daha yavaş. Vay canına. Çeviriler nasıl? Bugün denemelerimiz açıkçası daha güzeldi. Belki o zaman daha kısa mı konuştuk bilmiyorum. Uzun konuştuğum için kısa cümleler. Çeviremiyorum, sonra kısa cümle kurayım. Tamam, kısa cümleler. Sen kendini kısıtlama bence. Mesela aslında en basit 90'lardan beri aslında telefon yerine e-postayla başvuru alabiliriz. Mantıklı. Kargo yerine yine hemen e-posta göndereceğiz. Değil mi? Sonra tabii e-posta gönderdiğimiz bu sefer karşı taraf şey yazacak. Orada bir yazdır var aslında. Belki sol üst köşeye alabiliriz şeyi. Ne yaptı? İşte bu süreyi 2 ya da 4 güne kadar indirebilir. Çünkü artık aslında biz dijitalleştik. E-mail gönderiyoruz, elektronik posta. Fax'a doğru dönüyor bence zaman içinde. Yani fax artık kullanmıyoruz ya zaman içinde, e-mail'den de bilmiyorum. Belki yanlış bir tespit ya da öngörü olabilir. Aslında bir sonraki slaytta bahsedeceğim. E-posta sistem değildir. Yani ben niye e-posta gönderiyorum ki? Hatta şirket, kurum içi e-postalar bence çok daha anlamsız olmalı. Çünkü aslında siz işte e-postanın eski halini düşünün, mektup gönderiyorduk ya. Mektubu hiç yan odadaki kişiye gönderiyor muydunuz ya da yazılı? Yani daha iyi sistemler olması lazım.
e-postada. Neyse. Şimdi burada evet sıkıntılı maddeler. E-posta bence sıkıntılı. Sözleşmeyi manuel hazırlıyor olmamız sıkıntılı. Yani Word dosyasından bul değiştirler ki neyse ki FileMaker gibi araçlar var ki önceki toplantıda da bahsettiler. 20 tane formu bir tuşla hemen çıkartabiliyorsunuz. O da sıkıntılı. Yazdırma işlemi sıkıntılı. İşte dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm gibi tabirler olması gerektiği için bu da yeşil dönüşüm özellikle. İşte imzalama süreci bugün ona da biraz işarette bulunacağım. Artık hani niye gerçekten fiziksel olarak imzalayayım ki e-imzayla ben bu süreci hızlandırabilirim. Kargoya gerek kalmayacak ve sisteme girilebiliyoruz. Aslında işte karanlıklaştırma ile ilgili neden ben sisteme giriyorum? İşte sabah o konuyu söyledim bilmiyorum. Makinenin yapabileceği bir işi insana yaptırmak istiyorlar. Ya da birçok firma artık kendi çalışanlarından ziyade dışarıdaki müşterileri, çözüm ortaklarından sistemi kullanmalarını sağlarsa ciddi zaman tasarrufu ve personel tasarrufu elde ediyorlar. Zaten karanlık sürece de buradan gideceğiz. Evet, buradaki problemleri zaten saydım ama burada da listelemiştim. Ben şu şeyi seviyorum Simpson'ın şeyini. Excel database değildir diyor. Evet değil. İşte e-postada bir sistem değildir. O halini versiyonu üretmeyi düşünüyordum aslında. Buraya eklememişim. Evet, yani burada manuel veri girişi, tekrar yapılan operasyonlar, sistem, evet gerçekten bir sistemse ben niye manuel giriyorum gibi soru işaretleri var. Biz bunu nasıl karanlıklaştırabiliriz? Bir tane işaret fazla kalmış orada. Neyse. Evet, müşterimiz var. Bir başvuruda bulunuyor. Doğrudan kendisi kendi bilgisayarından bir link üzerinden Claris Studio formunu dolduruyor. Diyor ki ben şu firmayım. İşte bilgilerim bunlar. Claris Studio'dan gelen form otomatik Claris Connect bize şunu yapıyor. Farklı sistemleri konuşturan bir araç. Yani Claris Studio'dan bir form doldurulduğu zaman ben orada bir süreci tetikleyebiliyorum. Bir flow'u tetikliyorum. Süreç akışını. Ne oluyor? O süreç akışı bana bir tetikleme sonrasında olayı FileMaker'a götürüyor. Diyor yeni bir başvuru aldım. Bunun için bir sözleşme hazırla. FileMaker sözleşme bilgilerini Claris Studio'ya bağlanır. Zaten bunlar hepsi biliyorsunuz Claris ürünleri, kardeş ürünler. Dolayısıyla Claris, FileMaker, Connect, Studio üçü de birbiriyle haberleşebiliyorlar. FileMaker dataları Studio'dan alıp bir sözleşme formatı PDF hazırlıyor ve bunu Claris Connect'e geri döndürüyor. Direkt FileMaker'la veya Claris Connect bir diğer araç. Aslında Claris Connect'in gücü yani diğer araçlardan farklı olarak sadece FileMaker ya da Claris Studio'ya bağlanmıyor. Birçok connector denilen şeyler var. API uçları diyeyim belki. Onların hepsine bağlanıyor ve bunlarla sınırlı da değil. Mesela rahat sistem, bahsettiğimiz ETR'nin bir ürünü, rahat sistem, rahat fatura. İşte hem e-fatura hizmetleri var hem de buradaki örnekte imza ile ilgili bir altyapı platform sunuyorlar. Dolayısıyla Claris Connect rahat sistemde de konuşabiliyor. Orada imzalama işini hallediyor ve müşteriye imza talebi gidiyor. Süreç tamamlanıyor. Tekrar müşteriden gelen imzalı belge rahat sistemin rahat doküman sistemine yükleniyor ve 2 ya da 4 gün süren işlem 2 ya da 4 dakika inebilir bu sayede. Karanlıklaştırdığımızda. Ve burada ne oluyor? Aslında daha önceki kaynaklarımızın hiçbiri gerekmiyor. Ne gerekiyor? İşte bir tane form yaptınız. Basitçe kod yazmadan ki aslında sonra kısa videodan da aldım. Formda göreceksiniz. Yani bir Google form gibi ya da basit bir başvuru formu değil. Claris Studio'da koşullara bağlı formlar düzenleyebiliyorsunuz. Yani hani eğer şu şart varsa bunu göster, buysa buna git. FileMaker'daki calculation'lara benzer yapı var ya da if else komutlarıyla formu daha dinamik, daha etkileşimli hale getirebiliyorsunuz. Yani sadece bir form değil. Bir tane FileMaker layout'u yaptık. Hani o formatın mizampajı, main merge derlerdi. Sözleşme formatını oluşturması için. Bir tane basit bir script'imiz var. O script ne yapıyor? Gelen flow bunu tetikliyor. Script alıyor. Dataları Claris Connect'e bağlı bir layout'tan PDF'e dönüştürüp tekrar yanıt veriyor Connect'e. Ve bunun içinde bahsettiğim flow'da Claris Connect'in yazdığı işte bu gelince buraya git, buradan bunu yap, buradan bunu yap şeklinde süreci ilerletiyor. Ve burada eğer hani bunu bir sistem kuruyor olsaydık işte bir sürü yazılımcılar, ekipler gerekebilirdi. Sabahki sorulardan bir tanesi hakikaten büyük sistemlerde işte bunu kaç yazılımcı ne kadar zamanda yaptı. Burada 0 programcı yeterli. Kendiniz bu işi biliyorsanız zaten
Nerede teşvik kod yazmıyorsunuz? Gerekirse Hakan Bey'in bahsettiği gibi FileMaker'da yapacağınız şeyi de yapay zekaya sorarak, deneyerek, test ederek, öğrenerek yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla sıfır insan kaynağı, kendiniz ihtiyacı biliyorsunuz, süreci biliyorsunuz. Bunu tamamen karanlıklaştırma, zor bir kelime kullanmışım. Keşke diğer başlığı mı kullansaydım bilmiyorum. İşlemi bitiriyor. Ben bunu şöyle hani canlı demo sıkıntı olmasın diye kısa bir video kaydım var. İşte yazıyorum isimlerimi. Form oldukça basit, ana fikri anlatmak adına. Buradan seçiyorum. Bunu işaretlemedim. İşaretlersen işte ona farklı bir ekran açıyor. Burada sadece çok küçük basit bir örneği var. Çünkü şunu da istemem. Claris Studio basit form hazırlamak için değil, aynı zamanda tam tersten FileMaker'daki datalarla Claris Studio kullanarak dashboardlar da hazırlayabiliyorsunuz. Gibi hani ya da FileMaker'ın kadar detaylı olmayan bazı işte low-code çözümlerin yazılımları da yine Studio'da üretebilirsiniz. Başvuruyu aldık. İşin birinci adımıydı. Formu doldurdu müşterim. Birinci adım bitti. Arka planda benim sürecim çalıştı. İkinci adımım müşteriye gelen e-posta ve sonrası. Müşteriye bir e-posta geldi. Linki var. Bu rahat sitenin linki. Onun sistemi tıkladı linke. İmzalaman gerekiyor dedi. Tutumunu taktı. Belgeyi imzala dedi. Uyarı aldı. Tekrar imzala diyor herhalde. İsmini seçiyor. Taktığı token'ı seçiyor. Bu elektronik imza bu arada yani böyle ülkeden ülkeye şey oluyor. Türkiye için özellikle işte o tebliğlere vesaire uygun elektronik imza. Uluslararası kullanımı var mı? Belki arkadaşlar Biz burada AKİS kullandık. AKİS şu anda yurt dışı imzalamaları destekliyor. AKİS. Yurt dışında da kullanabilirsiniz. Tamam. Evet, yine karanlığın içinde o siyahlar ekranda gözükmüyor. Ben de ışığı kapatırsam olurdu belki. Karanlık süreçler aslında çok da kötü şeyler değil. Yani karanlık kelimesi en başta biraz negatif bir kelime gibi duruyor ama gayet de güzel. Teşekkür ederim.